Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10-11 matris yapacağız C dilinde. Tabii bu matrisimiz soldan sağa doğru artarken yukarıdan aşağı doğru da artacak ve 10-11 dizi yapmayı düşünüyoruz açıkçası. Bunun kodunu hep beraber şimdi yapacağız. Basit şekilde, tabii basit ve anlaşılır bir şekilde, hemen hiç söz uzatmadan geçelim kodumuzu. İlk önce kütüphanemize girerek isterseniz başlayalım arkadaşlar. Evet, şunu da ekleyelim. Şu an dizimizde geçelim arkadaşlar. Hemen bir kemik yapımızı oluşturalım isterseniz. Şöyle şuraya gelelim. Hadi yukarı çıktık mı? 10-10 bir dizi yapacağız arkadaşlar. Bir matris dizi. Okey. Şimdi bize iki tane for döngüsü lazım. Çünkü mesela satırımız 0 kere 10 kere dönecek. Satırımız bir kere gene 10 kere dönecek. Satırımız 2 kere gene 10 kere dönecek. Onun için iki tane iç içe for yani. İlk baştaki for 0 kere içe geçtiğinde onu 10 kere döndürecek. Sonra gelecek tekrar o bir artacak. Gelecek aşağı tekrar 10 döndürecek. Onun için iç içe for kullanıyoruz arkadaşlar burada. Evet, dizimizin satırına int i desek ve onu sıfıra eşitlesek ve ondan küçük yapsak istediğimiz gibi olacak açıkçası. Şurada artırma işlemi yapacağız ve ikinci forumuza geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle buraya da int j diyelim. J'miz de küçük olsun, o da 10. Döndürüyor ya arkadaş, sütunu 10 kere döndürecek ya, ondan mütevellit. Sonra artırıyoruz. Sonra süslü parantezimizi açıp yukarı doğru şunu biraz çekeyim. Tamamdır. Şimdi isterseniz burada dizimizi atayalım sayıları. Şöyle biliyorsunuz, sağda yazdığımız sola atıyordu. Dizimizin i'si j'si eşittir her defasında ne olacak arkadaşlar? Misal ben i 0 olarak girdim iç fora, değil mi? I 0 olarak girdim iç fora. Artı yaptım, j yaptım. Neden mi? Şöyle 0 olarak girdim ben arkadaşlar. J buradan 0 olacak, değil mi? 0 artı 0 0. Yani şurası. Gördünüz değil mi? Sonra hala 0 bu. Bu 10 kere döndürecek ya. Hala i'miz 0. Bu ama dönüyor. Bu artıyor ya. Bu 1 oldu. 0 artı 1 1. Bakınız. Hala 0. Bu 10 kere döneceği için. 0 bu döndü. Bu 2 oldu. 0 artı 2 2. Bakınız. 3 4 5 9 gibi. En son bu 10 olacağı için döndürmeyecek ve yukarı gidecek. Bu sefer bu 1 olacak. Yani şurası. Bu 1 olarak geldi buraya. Bu tekrardan 0 olacak. 0 artı 1 1. Bakınız. Bu 1 olacak. 1 artı 1 2. Bu 2 olacak. 2 artı 1 3. Bakınız böyle gidiyor. Mantıken bu şekilde yani arkadaşlar. Yani dizimizin i'sine j'sine şuradaki toplama işlemini atıyoruz. Hemen aşağı gelip bunu yazdıralım arkadaşlar. Böyle 10 kere yazdıracak ya, bunu da içeride yazdırmamız lazım. Yazdıralım bunu. Ve burada 2D diyeceğiz. 2D'nin mantığı şöyle arkadaşlar. Bir boşluk bir sayı yapıyor ve daha düzenli gözüküyor. Normalde bu böyle düzenli çıkmıyor. Düzenli çıkması için şunu yapabilirsiniz. Hemen virgülümüze koyduk. Dizimizi i'si şöyle j'si deyip yazdıralım. Sonra bu misal 10 tane sayı yazdırdı ya arkadaşlar. Şurada fare imlecini takip edebilirsiniz. Yani bayağı da büyük yaptım fare imlecimi görmeniz için. Şunu mesela bu 10 kere döndü ya. Burada alta geçmesi için bir printf daha yapacağız burada. Şöyle printf'imizi yazalım. Ters slash n, yani boşluk. Boşluk yapsın. Tekrar dönsün. Evet, son kontrollerimizi yaptığımızda hiçbir sorun kalmadı diye düşünüyorum. Açıkçası çok basit ve sade bir kod oldu. Bence siz de anlamışsınızdır. Şu an hemen bir derleyip çalıştıralım bakalım. Evet, konsolumuz geldi. Şöyle büyüteyim ben size.
Konsolumuz geldi. Son bir dokunuş yapacağız farkındaysanız. O dokunuşu nereye yapacağız? Şuraya arkadaşlar. Şuraya yaptık mı dokunuşumuzu? Hemen bir derleyip çalıştıralım. Evet, geldi. Aynısı. Umarım anladınız arkadaşlar. Bu kod videomuzda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.